Şimdi elimizdeki kaynaklara baktığımızda karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Karadeniz'in o hırçın coğrafyasında kökleri çok derinlerde olan iki aile, Koçariler ve Fırtınalar. Hı hı. Yıllardır süren bir kan davasını bitirmek için bir düğün yapılıyor, evet. Ama asıl sorusu galiba, bu aileleri yok eden şey kan davasının kendisi mi, yoksa o kan davasını bitirmek adına saklanan sırlar mı? Kesinlikle öyle. Çünkü bu düğün bir barış anlaşmasından çok tarafların birbirine çektiği bir rest gibi başlıyor adeta. Nasıl yani? Koçarilerin kızı Fadime ile Fırtınaların oğlu evleniyor ama Fadime'nin abisi Adil Koçari bu işe en başından beri hiç inanmıyor. Onun gözünde bu bir evlilik değil, resmen bir rehin anlaşması. Evet, o sözü çok net. Çok net, kaynaklarda geçen ifadesi aslında bütün dinamiği özetliyor. Barış ettik ama o barışı yok edecek bir sır saklıyorsunuz. Sizi yok etmemem için birini elinizde rehin tutmanız gerekti. O rehin de Fadime diyor. Bu sadece bir şüphe değil, onun için bir gerçek. Ve bu gerçek o kadar güçlü ki daha düğünün mürekkebi kurumadan namlular konuşuyor. Yani Adil'in fırtınalardan Oruç'un kafasına silah dayaması. Anında Bu barışa değil, savaşın yepyeni bir cephesinin açıldığına işaret. Şirin, fırtınanın o an kalp krizi geçirmesi de cabası. Yani barış yemini daha ilk saatinde yeni bir can pazarına dönüşüyor. tam olarak bu. Ama işte bu kaosun ortasında belki de en beklenmedik ittifak da oluyor. Gelinle damadın arasında. Evet, bu çok ilginç bir nokta. Bu ikili normalde birbirlerinden nefret ediyor. Hatta damadın Fadime'ye dediği gibi seninle mecbur kalmazsam aynı havayı solumam bile. Ciddi bir nefret var yani. Ciddi ama bu nefretin üzerinde daha büyük bir amaç birliği kuruyorlar. Kendilerini geçici barış anlaşması yapan düşmanlar ya da birbirine ayrı olan dava arkadaşları olarak tanımlıyorlar. Bu bir evlilik değil. Bir operasyon. Aynen. Ailelerini bu sarmaldan kurtarmak için girişilmiş bir operasyon. İkisi de bu operasyonun birer neferi gibi. Operasyon benzetmesi çok doğru çünkü Fadime'nin yaklaşımı da tam bir saha ajanı gibi. Yani o öyle edilgen bir kurban olmayı tamamen reddediyor. Kesinlikle. Fırtınaların ailesine dokunmasının bedelini ödetmek için yaptığı o eylem, annesini saçlarına benzettiği her boncuğunun bir aile üyesini temsil ettiği örüklerini kesmesi, bu sadece bir öfke anı değil mi? Çok daha derin bir anlamı var gibi. Çok daha derin, bu bir hafıza eylemi. Fadime, düğünün ertesi sabahı kocasına "Siz benim anama benzeyen tek yönüme kıydınız. İşte o yüzden unutmamak için kestim saçlarımı," diyor. Unutmamak için. Evet, bu asimile olmayı reddetmektir. Bu beni rehin alabilirsiniz ama kimliğimi, köklerimi ve size olan öfkemi asla unutturamazsınız demektir aslında. Kestiği her bir saç teli fırtınalara karşı verdiği yeminin bir parçası artık. Bu onun savaş ilanı. Fadime'nin bu kadar radikal bir eyleme girişmesi, rehin alınma durumunun ciddiyetini gösteriyor. Ama her rehinenin bir sebebi vardır. Bütün bu kaosun, bu nefretin, bu zoraki evliliğin merkezindeki o büyük sır ne ki fırtınalar böyle bir riske giriyor? İşte bütün düğüm orada. Metinler bize bunun yıllar önce satılan bir bebekle ve Ellen adında bir karakterle ilgili olduğunu fısıldıyor. Ellen, Evet, sırrın merkezinde Ellen var gibi görünüyor. Zaten Adil'in şüphesi de bu yönde. Kızım ölmüş olmasa, DNA testini sen yapmış olmasan Ellen derdim demesi, aklındaki yapbozun eksik parçasının bu olduğunu gösteriyor. anladım. Bu sır sadece bir bilgi değil. Adeta yaşayan, nefes alan bir varlık gibi ve temas ettiği herkesi farklı şekillerde zehirliyor. Nasıl yani? Şöyle düşünelim, sır 3 farklı karakterde 3 farklı reaksiyona neden oluyor. Mesela sırrı bilen Esme için bu korkunç bir vicdan azabı. Onu psikolojik olarak yavaş yavaş çökerten, uykularını kaçıran bir yük. Sevdiği adamla ailesi arasında kalıyor. Aynen öyle. Adil içinse sır bir takıntıya dönüşmüş durumda. Gerçeği ortaya çıkarmak onun için bir onur meselesi, bir güç gösterisi haline gelmiş. Bu uğurda sevdiği kadına, yani Esme'ye, ya o sırrı söylersin ya da bu sevdalık burada biter diyecek kadar gözü kararmış. Bir de Sevcan var, onun için sır ne bir yük ne de bir takıntı. Hiçbiri. Sevcan için sır tamamen bir ticari meta, bir pazarlık kozu.
Elindeki bu bilgiyi en yüksek fiyatı verene, yani Adil Koçarya'ya mı olur, fırtınalara mı olur? Satmayı planlayan bir tüccar gibi davranıyor. Yani aynı sır birini vicdanıyla boğuyor, diğerini takıntılı bir avcıya, bir başkasını da soğukkanlı bir fırsatçıya dönüştürüyor. İşte bu kadar yıkıcı bir gücü var. Ve bu sır, Fırtına ailesinin temel bir zayıflığını da ortaya koyuyor aslında. Nasıl bir zayıflık? Bütün güçleri, bütün onurları, Karadeniz'deki o sarsılmaz duruşları aslında tek bir yalanın üzerine kurulu gibi. Bu yalan ortaya çıkarsa bütün yapıları çökecek. Bu yüzden bu kadar çaresizce savaşıyorlar. Ve bu savaş sadece sır perdesi arkasında yürümüyor. Çok somut hukuki hamleler de var. Tabii ki. Şerif Fırtına'nın Adil Koçarı'yı Ballı Yeşilova adlı bir kadının kaybolmasından sorumlu tutarak polise ihbar etmesi bunun en net örneği. Amaçları basit. Adil'in peşinde oldukları silahını bulmak ve onu delilleri karartma suçlamasıyla içeri attırarak etkisiz hale getirmek. Satrançtaki şahı tehdit etmek gibi bir hamle. Aynen. Jacken bir telefonla her şeyi değiştiriyor. Evet, çok kritik bir an o. Kayıp olduğu söylenen Ballı'yı, yani aslında başka bir kuzenini telefonda konuşturarak savcıyı ikna ediyor ve Adil'i kurtarıyor. Metinlerde bunu elinin üzülmesin diye yaptığını söylüyor ama bu bana biraz basit bir gerekçe gibi geldi. Çok iyi bir soru bu. Yüzeyde bu bir sevgi eylemi gibi duruyor. Elene olan bağlılığı, onu kendi ailesine karşı bir hamle yapmaya itiyor. Ama Ama daha derine indiğimizde, dediğin gibi, başka motivasyonlar da olabilir. Belki de hicran, Adil'i kendine borçlu bırakmak istiyor. İleride kullanabileceği bir koz elde ediyor. Ya da Fırtına ailesinin erkeklerinin bu sorunu çözemediğini görüp, ipleri eline alarak kendi gücünü kanıtlamaya çalışıyor. Bu eylem, aile içindeki ataerkil yapıya bir başkaldırı bile sayılabilir. İlişkiler o kadar karmaşık ki hiçbir eylem tek bir nedenle açıklanamıyor. Ve bu koruma içgüdüsü aile üyelerini akıl almaz fedakarlıklara sürüklüyor. Oruç'un hikayesi bunun en trajik örneği herhalde. Kesinlikle en trajiği. Elen, fırtınalardan birini kurtarmak için yasa dışı bir ameliyat yapıyor ve doktorluk lisansını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Adil de bunu fırtınalara karşı mükemmel bir koz olarak görüyor. Ve Oruç'a bir ceza kesiyor. Evet ve o ceza inanılmaz derecede acımasız. Ondan Elen'i tehdit ederek bu ameliyatı zorla yaptırdığını itiraf etmesini istiyor. Ve Oruç bu yalanı kabul ediyor. Kendi hayatını bitiriyor aslında. Tamamen. Sağlık Bakanlığı'ndan gelen müfettişlere ettim, tehdit ettim, benim hayatımı kurtardı ama ben onu tehdit ettiğim için yaptı diyor. Bu cümleyle sadece Elen'in kariyerini kurtarmakla kalmıyor, kendi doktorluk hayalinde bitiriyor. Oruç'un bu fedakarlığı Fırtına ailesinin temel bir dinamiğini ortaya koyuyor gibi. Yani bireysel mutluluk ya da kariyer ailenin kolektif onurunu korumak için her zaman feda edilebilir bir şey mi bu ailede? Kesinlikle öyle. Fırtına ailesinin temel amentüsü bu. Birey aile için vardır. Oruç, babasına ve amcasına benzememek, kendi yolunu çizmek için yıllarca okuyup doktor olmuş ama kriz anında ailenin bekası için o kimliği, o hayalleri bir kalemde ateşe atıyor. Aynı şeyi Esme'de de görüyoruz. Aynen. Ailesini korumak için hayatının aşkını, Adil'i kaybetmeye göze alıyor. Onlar için ailenin onuru kişisel mutluluktan her zaman daha önce geliyor. Bu onları bir yandan çok güçlü bir klan yapıyor ama diğer yandan da kendi üyelerini yiyen bir mekanizmaya dönüştürüyor. Bütün bu gerilim, ihanet ve fedakarlıkların ortasında kaynaklar bize bir anlığına nefes aldıran çok farklı bir sahne sunuyor. Kalandar Gecesi. Evet, eski bir Kıpçak Türk adeti, çocuklar kapı kapı dolaşıp maniler söylüyor, yiyecek topluyor, dilekler tutuluyor. Çok ilginç bir an. O gece ne oluyor? O gece iki düşman aile yüzlerce yıllık ortak bir kültürel mirasın etrafında bir anlığına birleşiyor. Aynı ateşi paylaşıyorlar, aynı manileri dinliyorlar. O an için ne koçerleri var ne de fırtınalar. Sadece Kalamber geleneğini sürdüren insanlar var. Bir anlık bir insanlık molası gibi. Tam olarak. Çatışmanın ortasında bir umut ışığı, onlara aslında ne kadar ortak noktaları olduğunu hatırlatan bir an.
Ama bu mola çok kısa sürüyor, değil mi? Bu sadece bir fırtına öncesi sessizlik anı. Çünkü o sıcak ve birleştirici atmosferin hemen altında soğuk gerçeklik devam ediyor. Hem de nasıl? Fadime, o gece bile iç güveysi kocası tarafından soğuk bir evde odun kırmaya zorlanıyor. Kalan dar ateşinin sıcaklığı, rehin tutulduğu evin soğukluğunu gidermeye yetmiyor. Kesinlikle o barışçıl an altta yatan gerçeği daha da belirgin kılıyor. Kültürel bağlar ne kadar güçlü olursa olsun, kişisel hırslar, intikam arzusu ve o lanetli sır her şeyden daha ağır basıyor. Herkes hala birbirinin kuyusunu kazıyor. Kalandar gecesi aslında neyin kaybedildiğini gösteren acı bir hatırlatma sadece. Ve bu birikmiş gerilim sonunda bir yerde patlamak zorunda. O patlama da Esme'nin şahsında gerçekleşiyor. Sırrı taşımanın ağırlığı altında ezilen Esme, fırtına konağında korkunç bir sinir krizi geçiriyor. Evet, o sahne sırrın bir insanı fiziksel olarak nasıl yok edebileceğinin kanıtı. Esme, vitrinleri, masaları, eline ne geçerse kırıp döküyor. Bu sadece eşyalara yönelik bir öfke değil. Değil, kendi hayatına karşı bir isyan. Kendi hayatını paramparça eden o yalana karşı bir isyan. Sırlarla sevdalık etmek istemiyorum diye haykırması aslında bütün hikayenin özeti. O hem sevdiği adam Adil'i kaybetme korkusuyla hem de ailesine olan sadakatiyle parçalanıyor. Sır onu yemiş bitirmiş resmen. Adil'in ona verdiği ya sır ya ben ultimatomunun süresi de dolmak üzereyken yaşanıyor bu çöküş. Bu artık sadece Esme'nin değil, Adil'le olan ilişkilerinin de sonu anlamına geliyor gibi. Tam olarak öyle. Esme'nin yere yığılması sadece fiziksel bir çöküş değil, aynı zamanda o büyük aşkın da enkaz altında kaldığını gösteriyor. Sırrı korumak adına her şeyi feda ettiler ve sonunda ellerinde koruyacak hiçbir şey kalmadı. Esme'nin o kırıp döktüğü her parça aslında ilişkilerinden, umutlarından ve geleceklerinden bir parça. Özetle, kaynaklarınızda anlatılan bu barış hikayesi aslında yalanlar üzerine kurulu, her an çökmeye hazır, son derece kırılgan bir yapı. Aileleri bir arada tutması gereken sırlar, onları içten içe çürüten bir zehre dönüşmüş durumda. Tam da bu. Oruç'un kariyerinden, Esme'nin akıl sağlığından ve Adil ile Esme'nin büyük aşkından vazgeçme pahasına korunan bu sır, vaat edilen barıştan çok daha büyük bir yıkıma yol açıyor. Tam da bu noktadayız. Karakterler sürekli olarak sevdiklerimi korumak için diyorlar. Oruç elini korumak için kendini feda ediyor. Esme fırtınaları korumak için Adil'i kaybediyor. Ama bu koruma eylemlerinin hepsi sevdikleriyle aralarındaki en temel bağları yani güveni ve dürüstlüğü yok ediyor. Bu da bizi en başa, o temel soruya geri getiriyor. Evet, koruma içgüdüsü ne zaman bir yıkım aracına dönüşür? Bir sırrın ağırlığı gerçeğin kendisinden ne zaman daha tehlikeli hale gelir? Bu hikaye bize bazen en iyi niyetle saklanan gerçeklerin bile en kötü yalanlardan daha fazla can yakabileceğini gösteriyor.